alışık olmadığımız bir biçimde Erdoğan sonrası konuşulmaya başlandı. Bu sizce neyin işareti? Hakan Fidan var, Süleyman Soylu var, Bilal Erdoğan var, İbrahim Kalın var. Yani bir Erdoğan sonrasına hazırlık başladı mı? Neler düşünürsünüz, neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Başladığını düşünmüyorum. Gerekçemi sıralayayım izninizle. Bir kere bu düzeyde baskın ve güçlü liderler kendinden sonrasına dair bir tasarımı olmaz. Yaşadığı sürece görevde olma, iktidarda olma arayışı içinde olurlar. Hatta ondan sonrasına dair bir arayışı olanlar da genelde bu tür sistemlerde erir ve dışarı çıkar. Geçmişte buna dair okumalardan biri Süleyman Soylu'ya dair yapılırdı. İşte sonrasına hazırlanıyor diye. Bugünkü durumu ortada. Dolayısıyla bahsi geçen isimlerin Erdoğan varken bir figüre, bir dengeye dönüşme ihtimali son derece güç. Onların Erdoğan olduğu yerde kendilerini siyasal olarak Erdoğan'ın çizdiği sınırlar dışında bir yer bulma ihtimali sıfıra yakın demiyorum, bakın sıfır. Erdoğan'ın sağladığı bir alan var ve Erdoğansız o kadroların bir şey başarması çok mümkün değil. Toplumsal karşılık üretmesi çok mümkün değil. Büyük bir servetin içerisine doğmuş bir zengin çocuğu İkinci kuşak sendromu, evet, değil mi? Ama hazırlanamamış yani işin başındaki de hiçbir şekilde işi tam öğretmiyor, devretmiyor. Haliyle hazırlanamıyor. Rağmen iş yapabilme kapasitesi gelişmiyor. Doğru. Bu nedenle de AKP'deki bugün öne çıkan isimlerin Erdoğan sonrasında muhalefetteki bugünkü isimlerle baş etmesi, mücadele etmesi düşünüldüğü kadar kolay değil. Peki Erdoğan'ın şu an seçmendeki karşılığı? Konu başlığına göre değişiyor. Mesela savunma sanayine girdiğinde toplamda seçmen onayının %40-42-43'e kadar çıktığını görüyoruz. Güzel. Ama diğer konularda genelde %30'da %40 arası. Yani MHP artı AKP gibi bir şeye sıkışmış durumda. Özellikle dış politik gerilimlerde vesaire %40'ın üstüne çıkabiliyor. Ama rutin konularda muhalefetle polemik, işte ekonomi belki. Ekonomi önemli oldu. Ben eksik bırakmıştım. Sağ olun tamamladığınız için. O başlıklarda %30'da %40 arası bir şey var. Toplumsal karşılığı söz konusu. Siyasette bir kuşak çatışması var diyebilir miyiz? Net. Hatta belki bunu bir yeni kuşağın doğum sancısı olarak da tarif edebiliriz. Çünkü 20-25 senede bir kuşak dönüşümü olur dünyada. Bu siyasete de etki eder. Bundan 20 sene kadar önce, 25 sene kadar önce yeni kuşağın en güçlü temsilcisini siyasal İslam çıkardı. Erdoğan. Yüzleşmek gerekiyor. O kadar süredir iktidarda olması tesadüf değil. Tabii yani deyim yerindeyse hocasını ekarte etti değil mi? Yani Erbakan'ı emekli etti. Aynen öyle. Üstelik şöyle dediğiniz o kadar önemli ki Erbakan bir lider partisi kurmuştu. Liderin altından tabanını alabildi. Evet. Yani mesela MHP bir ideoloji. MHP'de öne çıkıp MHP'nin başına geçebilirsiniz ama doğrudan o refah geleneğini Erbakan kurdu. Doğru. Onun altından tabanını alabildi. Çünkü yeni kuşak eski kuşakları zorlar. Genellikle de yener. Şimdi bugün yaşanan da bunun aynısıdır. 25 sene önce en güçlü temsilci siyasal İslam çıkardı. Ama bugün o güçlü temsilci ve temsilciler sosyal demokrat kadrolar içerisinden. Cumhurbaşkanlığı açıklaması erken oldu, biraz daha sabretseydi diyenler var. Bununla ilgili ne dersiniz? Hiç katılmadığımı ifade edeyim. Çünkü bu okuma Erdoğan'ı ve otoriterleşen bir yönetimi doğru okumamaktan kaynaklı. Siz ne yaparsanız yapın. İsterseniz alttan alın. İsterseniz yemin edin vallahi aday olmayacağım diye. Bir şey değişmeyecek. Çünkü ölçümler de görüyor ki toplumsal karşılığı yüksek. Ve şunu da görüyor ki sonraki kuşak geliyor ve rekabet edemeyeceğini görüyor. Bu tehdit iktidarına dair demokrasi yoluyla bir değişme tehdidi ortada durduğu sürece hükümetin atacağı adımlar belliydi. Bağırmadan konuşsaydı, miting yapmasaydı, sadece İBB'ye konsantre hiçbir şey değişmeyecekti. Toplumsal karşılığı bu düzeyde güçlü olduğu sürece mevcut yönetimin karşısındaki risk olarak duracaktı ve başına bugün ne geldiyse o gelecekti açıkçası. Bu tehdidin tırnak içerisinde, bu riskin ne zamandan beri farkında peki sizce? Hem Sayın Erdoğan hem iktidar. Türkiye'de veriye dayalı siyasal karar alma kültürünü kabul etmek gerekiyor ki başlatan ve oturtan Erdoğan.
Üstelik bu zannedildiği gibi iktidar olduktan sonra değil. Ta Refah Partisi İl Başkanlığı'ndan bu yana her kararını ölçüme dayalı veriyordur diyemeyiz ama her Önemsiyor. kararında ölçümlerin bir izi, etkisi mutlaka ki vardır. Yani bilimsel bir metodolojiyi Tabii aslında ki. önemsiyor. Tabii. Onu söylemek Hatta çok lazım. çok uzun süre bunu muhalefet adına bir öz eleştiri açısından da söylüyorum. Uzun süre gerici parti olarak tanımlanan parti en ilerici yöntemleri kullanıyordu. İlerici olarak tanımlanan parti en eski yöntemlerle ilerliyordu. İlk günden beri farkında. Çünkü çok sık ölçüm yapıyorlar. Ve bizim ölçümlere göre Eylül 2019'dan bu yana Sayın İmamoğlu aralıksız Erdoğan'ın önünde. Elbette ki her seçim ölçümle aynı sonuçlanmayabilir. Zamanla değişebiliyor. Bunun en güçlü örneği 2023. Öyle sonuçlar bulduk ki defalarca kez ekrana bakıp bu iş bitti dedim ama sona doğru değişti. Sona doğru Erdoğan'ın hamleleri, kampanya hataları başka bir sonuç yarattı. Sayın İmamoğlu'nun risk yarattığının hükümet çok uzun süredir farkında. Çok uzun süredir de ne yapsa geçemediğinin farkında. O nedenle tekrar ediyorum, Sayın İmamoğlu ne yaparsa yapsın iktidarın tutumu değişmeyecekti. Çünkü iktidarı elinden alma ihtimali vardı. Kaçak dövüşmüyordu, açıktan düelloya davet ediyordu. Başından beri aslında Ekrem İmamoğlu riskinin farkındaydı diyebilir miyiz o halde? Net. Ve bu farkındalık hiç değişmedi çünkü yaptığı bütün ölçümlerde durum ortadaydı. Mesela bakın İstanbul'da dikkat ederseniz karşısına koydukları aday ikinci seçimde kendi kuşağından bir adaydı İmamoğlu'nun. Ama buna rağmen yenemedi, alamadı. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun 2019'da adaylaşması sürecinin birebir içindeydim ben. O dönem İstanbul İl Başkanlığı'nda Sayın Canan Kaftancıoğlu bir masa kurmuştu onun tarifiyle ve farklı disiplinlerden gelen hepsi birbirinden saygın, birbirinden birikimli uzmanlar vardı. Yani öylesine iyi bir hazırım vardı ki ben adeta öğrenci gibi öğrendiğimi hatırlıyorum oradan. O kadar kıymetli isimler, birikimler vardı. Bir profil analizi oluşturdu. Toplum, belediyeci olarak isimlerden öte nasıl bir profil görmek istiyor diye. O profil analiziyle Sayın İmamoğlu tam örtüşüyordu. O nedenle de o tarihte toplumsal karşılığı %16 olan Sayın İmamoğlu adaylaştırıldı. Orada da bir hak teslimi yapalım. Sayın Kaftancıoğlu'nun almış olduğu inisiyatif, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da o inisiyatifi görüp o bilimsel çalışmaları referans alıp kararıyla oluştu. İstanbullu seçmen aslında isme değil profile oy verdi başlangıçta ve o profilde ne istiyordu, ne arıyordu? Zannedildiği gibi ünlü olmanın bir etkisinin olmadığını gördük. Sürekli bir ünlü arayışı var ya, şu biliniyor, bu biliniyor. Oradaki strateji şuydu. Kardeşim zaten CHP'nin adayı bir hafta sonra bilinir hale gelecek. Dolayısıyla ünlü arayışına gerek yok. Ve dönüp baktık toplumunda pek umurunda değil. Ama şunu önemsiyordu. Yerel yönetim deneyiminin olmasını çok önemsiyordu. Bir başarı hikayesi olmasını çok önemsiyordu. Hele de yerel yönetimde bir başarı hikayesi olmasını çok önemsiyordu.